Hep şöyle söylenir, Netanyahu'nun Dürzileri himaye politikası. Dürzilerin zarar görmesine müsaade etmeyeceğiz minvalinde Tel Aviv'den çok fazla açıklama geldi biliyorsunuz. Suriye'deki Dürzileri koruma meselesinin İsrail'de yaşayan Dürzilerin talepleri bağlamında söylendiği, talepleri bağlamında uygulandığı söyleniyor. Ancak bunun çok fazla bir gerçeklik payı yok açıkçası. Çünkü İsrail'in kendi toplumunda yaşayan Dürzilere de nasıl bir politika uyguladığı az çok belli. Onların gerek sosyal yaşam şartlarının düşüklüğü olsun, refah seviyelerinin çok az olması olsun veya zorla askerlik yapıyor olmaları olsun. İsrail içerisinde de Dürzilerin çok rahat bir konumları yok. Suriye'deki Dürzileri koruma politikasının bir gerçekliği olamaz. 8 Aralık devriminden sonra Dürzi meselesi kısa bir süre sonra Suriye'nin gündeminde ve bölgenin gündemine düşmeye başladı. Bunun nedenlerinden bir tanesi Dürziler içerisinde bir siyasi liderlik krizinin olmuş olması. Önce Lübnan dağlarına göç ettiler, Suriye'ye daha sonra göç ettiler. Bugün Orta Doğu'da Dürzilerin en kalabalık bulunduğu nüfus Suriye. Özellikle de bugün çatışmalara sahne olan Süveyda bölgesi. Suriye'de neler oluyor? En sonki çatışmalardan başlarsak eğer 13 Temmuz'da Dürzi milislerle Bedevi aşiretler arasında bir adam kaçırma üzerinden ortaya çıkan küçük çaplı şiddetli çatışmalar ortaya çıktı biliyorsunuz. Ancak gün içerisinde ve sonraki günlerde çatışmalar şiddetini artırdı. Dün gece itibariyle, daha doğrusu 18 Temmuz itibariyle Dürzi aşiretlere karşılık olarak, yani onların yapmış oldukları bir takım katliamlara karşılık olarak Bedevi aşiretlerde Süveyda bölgesine ilerlemeye başladılar. Halihazırda Suriye güvenlik güçlerinin bölgeye doğru ilerlediğine dair haberler var. Sonuç olarak şunu söyleyebiliriz, çatışmalar şiddetli bir şekilde devam ediyor Suriye'de. Dürziler kimdir hocam? Dürziler 1017 yılında ortaya çıkmış batıni bir mezhep aslında. Ancak Fatımi Devleti'nin resmi mezhebi olan İsmaililikten ideolojik farklılıklar nedeniyle kopmuş olan bir mezhep. Fatımi Devleti'nin 6. halifesi ve 16. İsmaili İmam Hakim bir Emrillah'ın uluhiyetine dair ortaya çıkan görüşlerle Dürzilik aslında ortaya çıktı. Bunu şöyle söyleyebiliriz. Dürziliğin temel ideolojisi bağlamında 6. İmam, 6. halife Hakim bir Emrillah'ın Tanrı'nın 72. tecellisi olduğuna dair Neştekin Edderizi tarafından veya Muhammed bin İsmail Edderizi tarafından çıkarılmış bir görüşle Dürzilik kendisine has, nasuti ve lahuti görüşlerinin olduğu bir uluhiyet anlayışı ortaya çıkardı. Bu nedenle de kendilerine esasen muvahhidun diyorlar, yani tevhid ehli diyorlar. Bu şekilde tanımlamalarının sebebi de kendilerine has bir uluhiyet anlayışı olmalarından kaynaklanıyor. Orta Doğu'da daha çok nerelerde yaşıyorlar? Orta Doğu'da Dürziler esasen az önce ifade ettiğim gibi Mısır'da doğdular. Ancak Ali Zahir'in, yani 7. imamın Dürzilere karşı uygulamış olduğu bir politika çerçevesinde Mısır'dan ayrılmak zorunda kaldılar ve önce Lübnan dağlarına göç ettiler, Suriye'ye daha sonra göç ettiler. Bugün Orta Doğu'da Dürzilerin en kalabalık bulunduğu nüfus Suriye. Özellikle de bugün çatışmalara sahne olan Süveyda bölgesi. Daha sonra Lübnan'da bir nüfus yoğunluğuna sahipler ki siyasi olarak çok daha fazla güçlüler. 400 bin civarı kadar Dürzi yaşıyor Lübnan'da. 150 bin civarı Dürzi de İsrail topraklarında yaşıyorlar ve İsrail vatandaşlığına sahipler. Çok azı da 25 bin kadarı da Ürdün'de bulunuyor. Neden böyle bir dönemde peki bir karışıklık çıktı Dürziler üzerinden? Şimdi bildiğiniz üzere 8 Aralık devriminden sonra Dürzi meselesi kısa bir süre sonra Suriye'nin gündeminde ve bölgenin gündemine düşmeye başladı. Bunun nedenlerinden bir tanesi Dürziler içerisinde bir siyasi liderlik krizinin olmuş olması. Dürziler bugün iki şeyhül aklın, yani dini liderin otoritesi altında toplanmış bulunuyorlar. Bunlardan bir tanesi Hikmet el-Heceri dediğimiz 2012 yılından beri Süveyda'daki, daha doğrusu Suriye'deki Dürzilere dini liderlik eden isim. Hikmet el-Heceri'nin başta olumlu açıklamaları olmasına rağmen kısa bir süre sonra özellikle Velid Can Polat'ın 22 Aralık 2024'te Suriye'ye gidip Şam'da Ahmet el-Şara'yı ziyaret etmesinden sonra Hikmet el-Heceri'ye muhalif tavrını göstermeye başladı. Heceri'ye karşı olan Yusuf Cerbu ve Hamud Hınnavi ise, bunlar da diğer şeyhül akıllar, onlar Suriye hükümetiyle daha uyumlu ve daha ılımlı bir politika çizmek istediler. Hikmet el-Heceri'nin Ahmet el-Şara'ya karşı olmasının nedenlerinden bir tanesi daha otonom bir yönetim arzu etmesi ve uluslararası müdahale çağrısında bulunması. Şubat ayının sonunda biliyorsunuz Dürzi milislerle Suriye güvenlik güçleri arasında bir çatışma çıktı. Kısa sürede aslında ateşkes sağlandı ama Hikmet el-Heceri hiçbir zaman müzakere masasına oturmayı kabul etmedi. Onun her zaman uluslararası müdahale, yani ABD ve İsrail müdahalesini istediğine dair yorumlar vardı. Sonra 29 Nisan'da, Nisan ayının sonunda
yeniden bir çatışma çıktı ki bu biraz daha ilginçti. Çünkü Dürzilerin itikadı üzerinden bir problem yaşandı ve o çatışmalar biraz daha şiddetli ve biraz daha uzundu. Ancak yine bir ateşkes sağlandı ve bu ateşkeste yine Hikmet el-Heceri yoktu. 13 Temmuz'dan sonraki çatışmalara baktığımızda ise hem güvenlik meselesinin hem mezhebi meselelerin hem de toplumsal meselelerin ortaya çıktığını görüyoruz. Çünkü daha önce de ifade ettiğim üzere Dürzi milislerle Bedevi aşiretler arasında ortaya çıkan bir çatışma vardı ve çatışmalar büyüdü. Bu noktada Dürziler esasen ikiye bölünmüş durumdalar toplumsal olarak. Yani Hikmet el-Heceri'nin ve onun milis güçleri etrafında toplanan Dürziler, bunlar İsrail destekli gruplar aynı zamanda. Diğer taraftan da Leys Bulus, Hamut Navi ve Yusuf Cerbe önderliğindeki daha uyumlu olmak isteyen Dürzi toplumu. Esasen bir bütün olarak Suriye'deki Dürzi toplumuna baktığımızda Arap milliyetçiliğini sonuna kadar savunduklarını biz her zaman görüyoruz. Yani Arap kimliklerine ve Suriyeliliklerine her zaman bağlı olan bir topluluktu. Bunun en büyük ispatı ise 1967 yılında İsrail Golan Tepelerini işgal ettiğinde, orada hali hazırda 27 bin Dürzi yaşıyor. Golan Tepelerini işgal ettiğinde çok sayıda başka mezheplerden, Sünnilerden ve Hristiyanlardan da gruplar vardı. Onlar ayrılmak durumunda kaldılar, göç etmek durumunda kaldılar. Ancak Dürziler varlıklarını korumayı devam ettirdiler. Buna rağmen 27 bin Dürzi'nin çok az bir kısmı, belki de %1'lik bir kısmı dışındaki hiçbir Dürzi İsrail vatandaşlığına geçmeyi kabul etmedi. Yani her zaman Suriye'ye bağlı kalacaklarını ve Suriye topraklarında yaşamak istediklerini söylediler. Bu Süveyda'daki Dürziler için de geçerli. Esasen belki istisna olarak İsrail Dürzilerini söyleyebiliriz. Ancak Suriye'nin ve Lübnan'ın ve Ürdün'ün genelinde bütün Dürziler için geçerli olan şey Arap kimliklerine bağlılıktır. Bu ayrılmaz bir parçadır. Ancak siyaseten baktığımızda kırılgan devlet yapılarında bu tür azınlıklar her zaman öncelikle bir kimlik kaygısı yaşarlar ve muhakkak bir varoluş çabasının içerisine girerler. Her ne kadar Ahmet el-Şara tüm azınlıklara karşı uyumlu bir politika sergileyeceğini ve söylese de ve bunu uygulasa da esasen Dürzi meselesi siyaseten karışmış durumda. Neden? Az önce ifade ettiğim üzere İsrail'in Dürziler üzerinden uygulamak istediği bir politika var. Ve bu politika 8 Aralık'tan sonra ortaya çıkmadı. Yani İsrail özellikle 1967 Savaşı'ndan sonra Dürziler üzerinden Suriye'nin istikrarsızlaştırılmasını istiyordu. Küçük bir Dürzi devletinin kurulması veya hiçbir şey olmadı, otonom yönetim talepleriyle birlikte Dürzilerin Suriye ile sürekli bir çatışma halinde olmasını istiyordu. Burada Dürzileri öne çıkaran mesele ise az önce ifade ettiğim üzere Lübnan'da güçlü bir yapıya sahip olmaları ve İsrail içerisinde 150 bin civarında Dürzi'nin yaşıyor olması. Şimdi son gelişmelerde hep şöyle söylenir: Netanyahu'nun Dürzileri himaye politikası. Dürzilerin zarar görmesine müsaade etmeyeceğiz minvalinde Tel Aviv'den çok fazla açıklama geldi biliyorsunuz. Bunun Suriye'deki Dürzileri koruma meselesinin İsrail'de yaşayan Dürzilerin talepleri bağlamında söylendiği, talepleri bağlamında uygulandığı söyleniyor. Ancak bunun çok fazla bir gerçeklik payı yok açıkçası. Çünkü İsrail'in kendi toplumunda yaşayan Dürzilere de nasıl bir politika uyguladığı az çok belli. Onların gerek sosyal yaşam şartlarının düşüklüğü olsun, refah seviyelerinin çok az olması olsun veya zorla askerlik yapıyor olmaları olsun. İsrail içerisinde de Dürzilerin çok rahat bir konumları yok. Dolayısıyla kendi topraklarındaki Dürzilere çok büyük bir refah sağlamayan İsrail'in Suriye'deki Dürzileri koruma politikasının bir gerçekliği olamaz. Ancak İsrail Hikmet el-Heceri ile birlikte ciddi anlamda uyumlu bir politika sergilediği için de Hikmet el-Heceri de şu an Suriye'de en güçlü otoriter lider olduğu için de Suriye toplumuna nüfuz edebiliyor. İsrail'in Hikmet el-Heceri üzerinden uygulamak istediği bu. Ancak Suriye toplumu az önce de söylediğim üzere İsrail himayesine karşılar. Suriye sadece Dürzileri değil, bütün Suriye toplumu tabii ki İsrail himayesine karşılar. Bu nedenle de İsrail'in onlara karşı yaklaşımının bir oyunun parçası olduğunu biliyorlar. Eğer İsrail'e gerçekten de güvenmiş ve inanmış olsalardı 1967'deki işgalden sonra Suriyeli Dürzilerin çok rahat İsrail vatandaşlığına geçeceklerini söyleyebilirdik. Ama bunu reddettiler ve Golan'daki yaşam şartları da çok iyi değil. Hatta 8 Aralık'tan sonra İsrail Golan tepelerine özellikle ve Süveyda'ya insani yardım malzemeleri gönderdi. Hatta Golan'da Dürziler için çok fazla iş fırsatı sundu. Ama bunlar bir karşılık bulmadı açıkçası. Şu an mevcut durumda toplum Suriye'ye bağlılık konusunda birlik olsa da siyaseten bu nedenlerde, az önce saydığım nedenlerden dolayı ayrılmış durumdalar. Peki bu ayrım daha da keskinleşecek mi? Hikmet el-Heceri'nin pozisyonunu burada konuşmamız gerekiyor biraz da. Şimdi Hikmet el-Heceri
Suriye ile Suriye hükümetiyle anlaşmak niyetinde değil. Müzakereleri hiçbir şekilde kabul etmiyor. Ateşkes ne kadar imzalanırsa imzalansın, bunun bir karşılığının olmadığı açık. Hikmet el-Heceri'nin otoritesinin korunmasının sebebi de sadece dini kimliği değil, ailesinin 200 yıl boyunca, yani 1800'lerin başından itibaren o topraklarda Dürzilerin dini liderliğini ve siyasi liderliğini yapmış olmaları. Dolayısıyla biz bugün baktığımızda Hikmet el-Heceri'nin mevcut durumda biraz daha toplumsal izolasyonla karşı karşıya olduğunu görebiliyoruz. Çünkü toplum gerçekten Hikmet el-Heceri'nin peşinden gitmek istemiyor. Ancak diğer taraftan da Suriye hükümetinin özellikle Süveyda bölgesinde güvenlik anlamında tam bir kontrol sağlayamadığını da görüyoruz. Bu nedenle de mesela az önce 29 Nisan'daki çatışmaların mezhebi arka planından bahsettim. Dini meseleler ortaya çıktığı zaman batıni gruplar biz yok edileceğiz veya işte bizi buralardan sürecekler korkusuyla bir reaksiyon gösteriyorlar. Bu reaksiyonun en sertinde Hikmet el-Heceri verdiği için toplum şu anda biraz daha sessiz kalmak durumunda kalıyor. Ayrım keskinleşir mi? Gelişmeler şu anda Suriye güvenlik güçlerinin Süveyda'ya girdiğini gösteriyor. Eğer Süveyda'da tam bir kontrol sağlanırsa ve orada istikrar sağlanırsa, görece de olsa ve yaşam şartları bir noktada düzelmeye başlarsa eğer ayrım keskinleşmez, Dürzi toplumu daha da fazla birleşir. Ancak ben bu kişisel görüşüm, Dürzilerin ciddi anlamda yeni bir lidere ihtiyacı var ve bu Hikmet el-Heceri olmayacak.